Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yıllardır yaptığım tam ölçülü, kıyır kıyır ağızda dağılan çok lezzetli çifte kavrulmuş cevizli un helvası tarifi paylaşacağım. Ben bunu nereye yapıp götürsem herkesten tam not almışımdır. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Yarım paket tereyağımı, yani 125 gram tereyağımı ve 1 çay bardağı sıvı yağımı tavama ekliyorum ve yağlarımın iyice erimesini sağlıyorum. Yağım da gayet güzel ısındı. Bu aşamadan sonra 2 su bardağı un ekliyorum ve çok hızlı karıştırıp kenarlardan unum taşırmadan unumun güzelce ıslanmasını sağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yağım gayet güzel eridi. Unum da ıslandı. Bu aşamadan sonra ocağımın altını en yüksekten bir tık ayarladım. Orta derecede değildi. Orta derecenin bir tık üstünde açık tutarak unumu bu şekilde sürekli karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Bu aşamada kesinlikle kolumuz falan yorulmuyor. Gördüğünüz gibi unumuz gayet güzel. Tam kıvamda olduğu için yağla birlikte spatula ile asla kollarımız yorulmuyor. Bu arada kavururken kesinlikle spatula kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha homojen bir şekilde dağılıyor ve daha rahat hareket ediyorsunuz. Çok dikkatimi çekmiştir. Daha önceden helva yapılırken ben küçükken hatırlıyorum, böyle ocak batardı. Her taraf un olurdu. Siz de görüyorsunuz, hiçbir şekilde yani un taşması, dökülme vesaire hiçbir şey olmuyor. Videonun sonuna kadar da izleyeceksiniz. Kesinlikle olmuyor. Bunun sebebi hem spatula kullanmamız hem de unun yağla orantısının tam olması. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Bu arada kanalıma destek olmak için de sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Helvamı kavurmaya devam ederken diğer taraftan da şerbetini hazırlıyorum. Bu arada helvamın altını kıstım biraz. 2 su bardağı suya 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Bu benim tam damağımızın tadına göre olan ölçü. Çok fazla şekerli olmasını isterseniz eğer 2 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz. Şerbetim kaynarken ocağımın altını tekrar aynı ayara getirdim ve tekrardan helvamı kavurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi helvamızın rengi böyle dalgona kahvesi kıvamına geldi. Bu aşamadan sonra 1 çay kaşığının yarısı kadar tarçın ekliyorum ve kıymış olduğum 1 su bardağı cevizimi de ekliyorum ve cevizle beraber tekrar kavurmaya devam ediyorum. Bunun sıcağıyla beraber ceviz de çok güzel kavrulacak ve çifte kavrulmuş helva tadı olacak. Bu arada şeker tadını da iyi alabilmek için 1 çimdik de tuz attım. Evet, gördüğünüz gibi helvamın kıvamı bu şekilde oldu. Gayet güzel cıvıklaştı ve rengi de bayağı bir tam istediğim gibi koyu oldu. Bu aşamadan sonra kaynayan şerbetimi yavaş yavaş ocağımın altını kısıp ekliyorum. Bu işlemi yaparken biraz ocaktan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Hem de böyle ağır ağır hem karıştırarak hem de suyu sicim gibi akıtarak devam etmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa yoğun buhar hem elinizi yakar hem de un yüzünüze sıçrarsa Allah korusun yakar. Çok tehlikeli. Evet, şerbetimin tamamını ekledim gördüğünüz gibi. Bu aşamada kesinlikle korkmayın topaklanacak diye. Böyle hızlı hareket ederseniz, böyle kenarlardan toparlaya ezer gibi yaparsanız asla topaklanma falan olmayacak.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi un helvamı yaptım. Gayet güzel, böyle kaymak gibi oldu. Görüntüye bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Kesinlikle topak topak olmadı, emin olabilirsiniz. Cevizleri de içinde gayet bolca görünüyor. Şimdi sunum aşamasına geçiyorum. Dilerseniz siz bu aşamada sunum için bir de dondurma kaşığınız varsa dondurma kaşığıyla, yoksa böyle küçük tabaklarla da gayet güzel kalıp şeklinde çıkıyor. Helvayı tabağa sıkıca doldurduktan sonra kenarından böyle kaşıkla hava açıyorum ki kalıptan indirmesi kolay olsun. İstediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Bende fıstık vardı, onu kullandım. Bu arada hasta olduğum için sesim böyle çıkıyor. Kusura bakmayın lütfen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cevizli un helvamı yaptım. Hemen şimdi sizin için kıvamını paylaşmak istiyorum. Şöyle tam ortasındakini alıp özellikle iç dokusunu göstermek istiyorum. Şuraya bakın. Bu benim her zaman yaptığım tam ölçülü un helvamdır. Şuraya bakın. Bakın arasına. Yani kıyır kıyır bakın. Özellikle şu dalgaları göstermek istiyorum. Böyle kurabiye hamuru gibi, şuralara bakar mısınız? Kıyır kıyır gerçekten, yani ağzınıza attığınız anda dağılıp gidiyor kurabiye gibi. Muhteşem bir lezzet. Kesinlikle bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Benim bu helvamı herkes çok beğenir. Özellikle içine attığım cevizler sayesinde biraz böyle unla beraber cevizler de kavruluyor. Böyle çifte kavrulmuş helva diyebiliriz buna. İnanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi helvam bitti. Bu şekilde sundum ama kesinlikle bu kadar olmadı. Bu kadar daha çıktı, emin olun. Çok bereketli bir tarif. Bakar mısınız kıvamına? Özellikle iç dokusuna bakın. Böyle kurabiye hamuru gibi kıyır kıyır, dalgalı dalgalı. Ağzınıza attığınız anda böyle eriyip gidiyor. Emin olun, kim yerse bunu çok beğenecek. Emin olabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka bu şekilde yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum.